1877 yılında Paris'te dünyaya gelen, mühendislik ve mekanik konularında büyülenen Louis Renault, henüz 20'li yaşlara gelmeden zamanını buhar makineleri üreten Serpollet şirketinde geçirir. Boş zamanlarında ise babasının atölyesinde lisans altında Daimler motorları üreten Panhard şirketinin ürettiği motorları inceler. Renault'un amacı kendi otomobilini üretmekti. 1898 yılında atölyesinde henüz 21 yaşında bir beygirlik motor kullandığı ilk otomobilini üretmeyi başarır. Renault'un tasarımındaki dahiyane detay gücü doğrudan şafttan aksa iletmesi olur. O dönemde birçok üretici motordan çıkan gücü zincirle aksa ilettiğinden yokuş çıkarken büyük sorun yaşar. Louis'nin prototipi ise sorunsuz bir şekilde yol alır. Renault aynı yıl otomobiliyle bir partiye gider. Babasının arkadaşı otomobilden çok etkilenir ve 24 adet sipariş verir. Ticari potansiyeli gören Louis, babalarının tekstil şirketinde tecrübe kazanan kardeşleri Marcel ve Fernand ile Renault Kardeşler şirketini kurar. Üretim başlar ve 6 ay içinde 60 adet Renault Voiture satılır. Motorlar De Dion şirketinden tedarik edilir. Kısa sürede büyüyen şirket 2 yıl içinde 100 çalışana sahip olur. 1900'lerin başında Avrupa'da üreticilerin prestij kazanmak için katıldığı yarışlar halk arasında çok popülerdi. Şirket 1901 yılında Paris-Bordeaux yarışında ilk 4'te yer almayı başarır. Bir yıl sonra ise Renault 14 CV ile Mercedes'i yenerek Paris-Viyana yarışını kazanır. Araçları Louis ve Marcel Renault kullanır. 1903'te Bordeaux yarışında Marcel aracın kontrolünü kaybeder ve geçirdiği kazada hayatını kaybeder. Bu trajediden sonra Louis bir daha yarışlara katılmaz. 1903 yılında kendi motorunu geliştiren şirket bir yıl sonra 4 koltuklu, konforlu Renault 10 CV'yi üretmeyi başlar. Paris taksi filosu 250 adet sipariş verir. O dönemde en ucuz Renault modelinin fiyatı ortalama bir işçinin 10 yıllık maaşına eşitti. Maliyetleri düşürme konusunda kararlı olan Renault 1905 yılında seri üretim yöntemlerini kullanmaya başlar. Bu sayede maliyetler azalır ve 1907 yılında 1000'den fazla taksi satışı yapılır. Paris ve Londra'daki taksilerin büyük çoğunluğu Renault yapımı olur. Ayrıca taksiler Amerika'ya da ihraç edilir. 1908 yılında 3575 adet otomobil üretim bandından çıkar ve Renault Fransa'nın en büyük üreticisi olur. Hızla büyüyen şirket pazara küçük, ekonomik modeller ve üst sınıfa hitap eden lüks modeller çıkarmaya başlar. 1911 yılında Louis Renault Henry Ford'u ziyaret eder ve bu geziden sonra Ford'un seri üretim tekniklerini fabrikasına adapte eder. Şirket büyümeye devam ederken 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başlar. Renault bütün üretim kapasitesiyle Fransa ordusu için askeri araç üretimine yoğunlaşır. Üretilen askeri otomobil ve kamyonlar Fransa ordusunun hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Ayrıca şirket farklı bir alana yönelerek uçak motoru da üretmeye başlar. Ordunun talebi üzerine Louis Renault'un büyük katkısıyla geliştirilen Renault FT hafif tank savaşın seyrini değiştirir. Ayda 1200 adet tank Fransa ordusuna teslim edilmeye başlanır. Bu sayede cephedeki binlerce tank savaşı insanın makineye karşı olan savaşına dönüştürür. Almanlar bu tankları barbar canavarlar olarak nitelendirir. Renault'un tankları Almanların geri püskürtülmesinde büyük rol oynar. Savaştan sonra Fransa hükümeti Louis Renault'a savaşa olan büyük katkılarından dolayı onursal Lejyon madalyası verir. Savaştan sonra şirket tank ve uçak motoru üretimine devam eder. Ayrıca şirket 1919'da ilk traktörünü üretir. Renault farklı sınıflara hitap eden yeni modelleri de pazara çıkarır. Ancak André Citroën'in yeni hata Renault'un otomobil sektöründe bütün planlarını bozar. Citroën 1922 yılında küçük, ekonomik model olan Citroën 5 CV'yi pazara çıkarır. Ayrıca hareketli montaj hattı kuran şirket Avrupa'nın ilk seri üretim yapan üreticisi olur. Renault ve Peugeot'da olmayan donanımları sunan ve onlara göre çok daha ucuz olan Citroën 5 CV büyük talep görür ve Fransa'da halkın arabası olur.
Renault, Citroen'in atağına cevap olarak 1923'te küçük, ekonomik Renault KC modelini pazara çıkarır. Ancak satışlar düşük seviyede kalır. Aynı yıl orta sınıf pazarı için Renault KZ de üretim bandından çıkar. 1925 yılında Louis Renault Paris'e gittiğinde Eyfel Kulesi'nde başarılı rakibi Citroen'in ismini görür. Artık Fransa'da lider üretici Citroen olur. Renault ve Citroen arasında yerli pazarı domine etme savaşları yaşanır. Citroen risk almaktan korkmayan bir üreticiydi. Seri üretime geçtikten 2 yıl sonra şirket bütün üretim hattını yenilerken Renault da üretim hattını yenilemesi gerektiğini bilmesine rağmen bu konuda yavaş ilerler. Ticari araç pazarında büyük potansiyel gören şirket, itfaiye aracı, süt kamyonları, çöp kamyonları ve ambulans üretmeye başlar. Renault için İngiltere ve Amerika pazarı önemliydi. Şirket bu pazarlar için lüks otomobiller üretir. Çünkü özellikle Amerika'da yılda yüz binlerce otomobil üreten Ford'un $350'dan satışa çıkardığı Model T ile ekonomik sınıfta rekabet etme şansı yoktu. Amerika'ya ihraç edilen, lüks ve statü göstergesi olan Renault 40 CV'nin satış fiyatı ise $4.600'dı. Bu miktar günümüzün $70.000'ına eşit. Model lüks segmentte Cadillac V12 ve Fiat 520 ile hemen hemen aynı fiyata sahipti. Yarışlar şirket için önemli olmaya devam ediyordu. Renault 40 CV'nin yarış aracı versiyonu 24 saatlik İtalyan yarışında 190 km/saatlik ortalama hızla rekor kırar. Renault, Citroen'le olan rekabetin baskısıyla farklı tipte modelleri satışa çıkarmaya devam eder. 1929 yılında 6 silindirli Renault Viva Stella üretim bandından çıkar. Aynı yıl 8 silindirli daha lüks model olan Renault Rhine Stella, lüks sınıfta Rolls-Royce ve Mercedes ile rekabet etmek için satışa çıkarılır. Renault aynı zamanda bu alanda çok başarılı olan Citroen ile reklam konusunda da rekabet etmek zorundaydı. Eyfel Kulesi'ne 250.000 adet ampulle 10 yıl boyunca Citroen ismini sergileyen, uçakta Paris semalarına Citroen ismini yazdıran, geleceğin müşterileri olacak olan çocuklar için araçların minyatür versiyonunu üreten, otomobillerin dayanıklılığını kanıtlamak için bir tepeden yuvarlayan Citroen reklam konusunda sınır tanımıyordu. Özellikle araçların dayanıklılığını kanıtlamanın çok önemli olduğunu bilen Citroen, araçlarından oluşan filoyu dünyanın bilinmeyen en egzotik ve zorlu yerlerinde yolculuğa çıkarır. Renault'un da aynı yolu izlemekten başka çaresi yoktu. Louis Renault 1925 yılında 3 adet 6 tekerli otomobili Sahra Çölü'nü geçmesi için Cezayir'e gönderir. Citroen yarı paletli araçlarını çöle gönderirken bunu tekerli araçlarıyla yapan Renault daha büyük bir etki yapmak istiyordu. Filo 7 günde Sahra Çölü'nü geçmeyi başarır. Ancak bu yöntemler de liderliği Citroen'den geri almak için yeterli olmaz. Bu sonucu gören Louis Renault yaklaşımını tamamen değiştirir ve Citroen'le aynı segmentteki araçlarla birebir rekabet etmek yerine son geliştirilen teknolojilerle endüstrisini genişletmeye karar verir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 1931 yılında Sigar Adası'nda yeni bir fabrika inşa edilir. Fabrika Fransa'daki bütün fabrikalardan daha fazla makine ve üretim istasyonu barındırır. Şirket Fransa'daki bütün üreticilerden daha fazla otomobil üretebilecekti. Louis Renault 1931 yılında düşünülmeyeni yaparak André Citroen'i yeni devasa tesisini ziyaret etmesi için davet eder. Renault'un başardıklarını gören Citroen endişeye kapılır. Bu nedenle André Citroen, Renault'un atağına karşılık vermek için son bir kumar oynar. Şirket 1933 yılında bankalardan aldığı kredi ile üretim hattını önden çekişli Citroen Avant üretmek için tamamen yeniler. Ancak o dönemde önden çekiş bilinmeyen ve yaygın olmayan bir teknolojiydi ve sadece küçük üreticiler birkaç yüz adet üretmeye cesaret edebilmişti. Pahalı ve teknik sorunları olan Citroen Avant pazarda başarılı olamaz. Bu yeni teknolojiye ve modele büyük yatırım yapan Citroen 1935 yılında iflasını açıklar.
Daha sonra Louis Renault yeni fabrikayı André Citroen'e hiç göstermemesi gerektiğini söyler. Çünkü Renault'un 30 yılda başardığını Citroen birkaç ayda başarmaya çalıştı diye açıklama yapar. Citroen lastik üreticisi Michelin tarafından devralınır. Renault yeniden Fransa'nın en büyük üreticisi konumuna gelir. Citroen'in iflasında 1930'ların başında dünyada yaşanılan büyük buhran da fazlasıyla etkili olmuştu. Renault da bu durumdan etkilenir ve 2000 çalışanını işten çıkararak küçülmeye gitmek zorunda kalır. Ancak şirket için daha karanlık günler henüz gelmemişti. 1939 yılında Hitler Polonya'yı işgal eder ve 2. Dünya Savaşı başlar. 9 ay sonra ise Nazi ordusu Fransa'yı ele geçirir. Louis Renault hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır. Ya Almanlarla işbirliği yapıp vatan haini olacaktı ya da işbirliğini reddedip fabrikası Almanlar tarafından ele geçirilecekti. Fabrikasının en azından kendi insanları tarafından işletilmesini isteyen Louis, Almanlarla işbirliğini kabul eder. Renault'un önemli mevkilerine Daimler-Benz şirketinden yöneticiler getirilir. Fabrika, Alman ordusu için Renault UE hafif sınıf tank ve kamyon üretimi yapar. Savaş boyunca 34.000'den fazla askeri araç Nazi ordusuna teslim edilir. Bundan dolayı Renault fabrikası savaş boyunca Amerika ve İngiltere tarafından 3 defa bombalanır. Şirket her defasında fabrikayı yeniden inşa edip üretime devam eder. Çünkü Louis Renault yeniden otomobil üreteceği günü bekliyordu. 1944'te Almanlar yenilir ve savaş sona erer. Almanlarla işbirliği yapan Louis Renault vatan hainliği suçuyla tutuklanır. Son birkaç yıldır yaşadıkları nedeniyle ağır şekilde hastalanan Louis, birkaç ay sonra 67 yaşında hayatını kaybeder. Renault şirketi Fransa hükümeti tarafından kamulaştırılır ve şirketin yeni adı Renault Fabrikaları Ulusal Kurumu olur. Şirketin başına mühendislik ve üst düzey yöneticilik tecrübesi olan ve Alman işgaline karşı direniş kahramanı olan Pierre Lovacha getirilir. Şirketin hedefi Fransa'da ekonomik buhran yaşandığından geniş kitlelerin satın alabileceği ucuz ve basit halkın arabasını üretmek olur. Renault mühendisleri savaş sırasında 1937 yılında Louis Renault tarafından tasarlanan ve pazara çıkarılan Renault Juva 4'ü Nazilerden gizli bir şekilde geliştirmiş ve küçük sınıf Renault 4CV prototipini ortaya çıkarmıştı. Aslında model Louis Renault'un mühendislere Volkswagen Beetle'ı kastederek Almanlar gibi otomobil yapın emriyle geliştirilmişti. 4CV'de Beetle gibi arkadan motorlu, arkadan çekişli bir otomobildi. Ancak şirket savaştan sonra modeli yüksek kapasiteli üretim için hazır hale getirmekte zorlanır. Bunun üzerine Fransa hükümeti Volkswagen Beetle'ın tasarımcısı Ferdinand Porsche'yi Fransa'ya davet eder ve Volkswagen projesinin savaş tazminatı olarak Fransa'ya verilmesi olasılığını sorar. Ferdinand bunun mümkün olamayacağını söyleyince Fransa hükümeti Porsche'yi Renault 4CV'nin geliştirilmesi için şirkete danışmanlık yapmak için zorlar. Ferdinand Porsche ile yapılan 9 toplantı sonucunda Renault 4CV seri üretim için hazır hale gelir. Toplantılar biter bitmez Pierre Lovacha'nın da katkısıyla Ferdinand Porsche Volkswagen fabrikasında Fransız halkını zorla çalıştırmak gibi savaş suçlarıyla Fransa hükümeti tarafından tutuklanır. Ferdinand kendisiyle birlikte gelen oğlunun kefaretini öder ve Almanya'ya gönderir. Kendisinden talep edilen tazminatın ise yarısını ödeyebilen Ferdinand, Dijon hapishanesinde 20 ay hapsedilir. 21 beygirlik 760 cc motora sahip basit, ekonomik yeni model 1946 yılında Paris Motor Fuarı'nda tanıtılır. Bir yıl sonra ise günde 300 adet araç hedefiyle seri üretim başlar. Ancak savaş sonrası ekonomik koşullardan dolayı 2 yıl içinde 37.000 adet 4CV satışı yapılır. Almanya'ya da ihraç edilen model Fiat 500'ün ardından en çok satan model olur. Birkaç yıl sonra üretim kapasitesini arttıran şirket günde 300 aracı üretim bandından çıkarmaya başlar. Ekonomik modelin Fransa ve Avrupa yollarındaki sayısı hızla artmaya başlar. Araç İspanya'da Fasa, Japonya'da ise
yine o motor şirketleri tarafından üretilmeye başlanır. Savaş öncesi olduğu gibi Renault ve Citroën arasındaki büyük rekabet devam eder. Citroën'in 1948 yılında pazara çıkardığı 4CV'den daha basit ve ucuz olan Citroën 2CV'nin popülerliği hızla artar. Renault, Fransa halkının otomobilini üretmek istemiş olsa da bu hedefi 2CV ile Citroën gerçekleştirir. Peugeot ise küçük sınıf Peugeot 203 modeliyle bu iki modelle de rekabet eder. Renault 4CV ile hem Fransa halkının otomobil sahibi olmasını sağlar hem de savaştan sonra ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı yapar.